eBay'de satış rakamların beklediğin kadar yüksek değil mi? Bu videoda sana 2022 yılı için eBay'de satış yaparken ürünlerini arama sonuçlarında zirveye taşıyacak algoritma sırlarını adım adım anlatacağım. Videonun sonuna geldiğinde eBay satış algoritmasını çözmüş olacaksın. Merhaba, ben Can. E-ticaret deneyimlerimi ücretsiz olarak Dolar Getiri kanalım ile sana aktarıyorum. 100'den fazla kapatılmış eBay hesabı, hesap ve ürün verileri üzerine aylarca yapılan analizler, en çok yapılan hatalar gibi kaynaklardan yararlanılarak edinilen bilgilerin saatler süren filtreleme, düzenleme ve özetlemesiyle bu video hazırlandı. Ve tek bir amacı var. Senin eBay satışlarını arttırmayı 10 dakikada öğrenmen. Bunca emeğime karşılık senden tek bir ricam var. Lütfen bu videoyu beğen ve paylaş. Sana dolar kazanmanın sırlarını sunan ücretsiz içeriklerimi kaçırmamak için de kanala abone ol. eBay algoritmasının temeli relevance yani alakaya dayanır. Hatta arama çubuğu bulunan Google, Amazon, Etsy, Shopify gibi tüm platformlarda da aynı prensip geçerlidir. Ürününün CTR yani tıklanma oranı ve SCR yani satış oranı en önemli kriterlerdir. Ayrıca ilerleyen dakikalarda listelediğin ürünlerin neden arama sonuçlarında görünmeyip gizlendiğini de anlatacağım. eBay'de alaka aktiflikten önce geliyor. Özellikle hesabını açtığın ilk günlerde. eBay hesabını yani seni test eder. Belli bir süre ürünlerinin listelemelerini limitler. Bu dediğim tüm hesaplar için geçerli değil. eBay'e kayıt olma tarihi eski olan hesaplarda durum farklı. Bu nedenle hesap yıllandırma dediğimiz hesabını oluşturma tarihinin önemi burada ortaya çıkıyor. Alaka yani relevance dediğimiz konuyu iki parametre etkiliyor demiştim. Bunlardan birisi tıklanma oranın, diğeri satış oranın. Eğer dropshipping yapıyorsan ve bu iki parametredeki oranların %1'in üzerinde ise doğru yoldasın demektir. Eğer oranlar %1'in altına düşerse ürünlerinin arama sonuçlarındaki gösterimi kesilebilir. Bu örnekte 20 ürün listeleyen bir satıcının verileri görünüyor. Burada satıcının %12 gibi inanılmaz bir satış oranına ulaştığını görüyorsun. Eğer bu satıcı yeni ürünler listelerse sahip olduğu bu %12'lik satış oranı sayesinde eBay yeni eklenen ürünlerin daha fazla gösterilmesini sağlayacak. Çünkü eBay bu satıcının sattığı ürünlerin müşteriler tarafından çok beğenildiğini ve yeni ekleyeceği ürünlerin de beğenilebileceğini bu oran sayesinde tahmin edip eklenen yeni ürünleri arama sonuçlarında daha fazla gösterecek. Yani CTR ve SCR oranlarını yüksek tutarsan ekleyeceğin her yeni ürün eBay tarafından arama sonuçlarında daha çok ve daha yukarılarda gösterilecek. Peki eBay arama sonuçlarında ürünün gösterilmeye değer olup olmadığını nasıl anlıyor? Olay tamamen müşterilerle senin hesabının ne kadar aktif olduğuyla ve eBay algoritmasını ne kadar iyi takip ettiğinle alakalı. Eğer müşteri senin ürününü aratırsa ve geçmişte seninkine benzer ürünler satın almışsa ürününün arama sonuçlarında görüntülenmesi çok olası. Çünkü eBay müşterilerinin arama ve satın alma geçmişlerini cookies denilen data dosyaları ile arşivler. Bu sayede müşterilerin muhtemelen neler satın alacağını tahmin edip bu ürünleri onların karşısına çıkarır. Satıcı olarak çok aktif olup gelen mesajlara olabildiğince hızlı cevap vermelisin. Müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutan satıcılar gerek eBay tarafından takip edildiği için gerekse doğrudan müşteriden gelen geri dönüşler bu memnuniyet oranıyla bağlantılı olduğundan algoritma tarafından daha fazla gösterime sahip olurlar. Eğer düşük müşteri memnuniyet oranına sahip olursan yine eBay tarafından ürünlerinin gösterimi 20 ile 30 gün arasında kesilebilir ve bir dahaki sefere hatanı düzeltip düzeltmeyeceğine bakabilir. eBay'in arama sonuçlarında ürününü daha fazla göstermesinin bir diğer nedeni de listelediğin ürün çeşitliliği. Eğer her kategoride her türlü ürünü listeleyen bir satıcıysan eBay senin dropshipping yaptığını düşünerek ürünlerini arama sonuçlarında yukarı taşımaya gönüllü olmayacak. Ama belli bir kategoride belli ürünleri satıyorsan bu sefer ürünlerinin devamlılığı olduğunu düşünerek seni öne çıkarmaya çalışacak. Aktiflik konusu da eBay için çok önemli. Aktifliği açacak olursak ürün listelerini güncellemek, gelen mesajları cevaplamak, siparişleri ve gerekli bilgileri zamanında girmek, hatta sadece eBay'e giriş yapıp gösterge panelini kontrol bile etmek aktifliğine katkı sağlayacak. eBay'e her gün giriş yapıp aktifliğini devam ettirirsen ürünlerinin gösterimi de o denli artacak. Eğer tatil yapacaksan bunu hafta sonları yapacak şekilde planla ve sadece hafta sonları eBay'e giriş yapma. İşini ciddiye aldığını, düzenli ve istikrarlı olduğunu göster. Bu dediğim sistemi 30 ila 90 gün arasında devam ettirirsen nihayetinde eBay senin aktif bir satıcı olduğuna karar verip ürün görüntülemelerini gözle görünür oranda arttıracak.
Dolayısıyla da satışlarında patlama yaşayacaksın. eBay'de başarıya giden yol süreklilikten geçiyor. Çok şaşıracağım bir bilgi daha paylaşayım seninle. Ürün listelemeni sonlandırmak bile aktifliğine katkı sağlayabilir. Doğru ürünleri satıştan kaldırarak işine önem verdiğini göstermiş olursun. Çünkü her işte başarılı ve başarısız ürünler olabilir. Önemli olan bunları olabildiğince erken ayırıp başarılı olanlarla ticaretine devam etmektir. eBay'de başarısız ürünlerini ısrarla listeleyen satıcıları doğal olarak sevmez. Bu ürünleri satıştan kaldırıp başarılı ürünlerinle yola devam etmen, eBay'in gözünde seni işine hakim, aktif bir satıcı yapar. Ayrıca satışı olmayan ürünlerini silmek, tıklanma ve satış oranlarını da doğrudan yükselteceği için bir taşla iki kuş vurmuş olacaksın. Hiç satışı olmayan ya da cirolarını büyük ölçüde düşüren ürünlerin varsa bunları sil. Böylece envanterinde daha az ürünle daha çok satışa ulaşacaksın. Ve dediğim gibi tıklanma ve satış oranların fırlayacak. Ürün listelerini de periyodik olarak gözden geçirip güncelle. Bu da aktifliğini arttıracak başka bir konu. Ayrıca ürün fiyatını güncellediğinde bu ürününü favorilerine ekleyen potansiyel müşterilere eBay'in fiyat değişikliğini bildiren mail gönderme ihtimali olduğu için bu da satışlarına olumlu yansıyacak bir hareket olacak. Kolaylıkla ürünlerini toplu şekilde güncelleyebilmek için sana birkaç tüyo vereyim. Haftada bir kere ürün fiyatını %1 ya da 1 sent olarak düşür. Bunu yaparsan az önce bahsettiğim mailler ürününle ilgilenen müşterilere yollanabilir. Ayrıca yine haftada bir kere stok sayını güncelle. Düzenli olarak promosyonlar, kampanyalar düzenle. Yılbaşı, Paskalya gibi belli bayramlar için özel kampanyalar düzenle. Ayda bir kere en başarısız ürünlerini sil. Bu silme işlemi de toplam ürünlerinin %20'sini geçmesin. eBay'de promosyonlu listeleme ile ilgili çok önemli bir detay var. Son yapılan güncelleme ile promosyonlu listeleme ile organik listeleme birbirinden ayrıldı. Birkaç yıl önce eBay'de promosyonlu listeleme yaparken organik listelemen de birlikte görünebiliyordu. Ama artık promosyonlu listelemen varsa o listede organik listelerin görünmüyor. Yani eğer promosyonlu listeleme yapacaksan doğru oranda yaptığından emin ol. Bununla ilgili en iyi oranları birazdan paylaşacağım. Az önce dediğim gibi arama sonuçlarında ister promosyonlu olsun ister organik sadece bir listelemen görünecek. Eğer promosyonlu listeleme oranını %1 ile 3 arası gibi düşük bir değer verirsen 2 listelemenin de oranları düşer. Bu nedenle oranı %8'in altına indirmemeye dikkat et. Ayrıca organik olarak satışları iyi olan ürünlere promosyonlu listeleme vermemeye özen göster. Ve kar marjın çok düşükse ürün fiyatlarını yükselterek promosyonlu listeleme oranını %10'a çıkarmaya çalış. Şimdi gelelim en başarılı bulduğum promosyonlu listeleme ayarlarına. Öncelikle promosyonlu listelemelerini cumartesi günü başlatıp pazar günü sonlandır. Çünkü en çok müşterinin aktif olduğu günler bunlar. Süre olarak da 2 ile 4 hafta arası belirleyebilirsin. Ama sınırsız promosyon yapmamaya dikkat et. Oran aralığı içinde %1 ile 10 arası uygundur. %15'e kadar da çıkabilirsin. Ama burada da kar oranını iyi hesapladığından emin ol. Promosyonu başlattıktan bir hafta kadar sonra promosyonlu görüntülemelerinin organik görüntülemelerinden yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu göreceksin. Ve eğer kampanya olur da yeteri kadar satış getirmezse mutlaka sonlandır. Özetleyecek olursak eBay aktifliğine, ürünün alakasına ve istikrarına bakıyor. Günlük aynı stok sayısında ürünler listeleyerek, aylık olarak başarısız ürünlerini silerek, haftalık olarak ürünlerini revize ederek, hızlı müşteri hizmetleri sunarak, günlük düzenli olarak eBay'e giriş yaparak aktifliğini yükseltebilirsin. Tıklanma ve satış oranlarını %1'in üstünde tutarak, düşük oranlı ürünleri silerek, senin ürününe benzer diğer başarılı ürünleri örnek alıp, kendi ürününü bunlara göre optimize ederek, ürün alakalılığını yükseltebilirsin. Mağaza adından başlayarak tüm bilgilerini özenli ve tutarlı şekilde doldur. Sattığın ürün bilgilerin de aynı şekilde eksiksiz olsun. Tek bir kategori üzerinden ürünler listelemeye çalış. Mutlaka günlük olarak eBay'e giriş yap ve hesap ayarlarında sıklıkla değişiklik yapma. Bu sayede eBay'e istikrarlı olduğunu da kanıtlayabilirsin. eBay'de ürünlerinin görüntülenmelerinin yüksek olmasını istiyorsan, örneğin araba parçaları ve kıyafetler gibi birbiriyle alakasız ürünleri satma. Doğruluğu kanıtlanmasa da bana çok mantıklı gelen bir öneriyi daha paylaşayım. eBay'in görüntülemelerimizi sınırladığını bildiğimize göre, örneğin 1000 adet ürün listelediğinde eBay sana 500.000 adet görüntüleme hakkı verecekse, ürünlerini tüm dünyaya açık yapma. Çünkü belli ülke vatandaşları satın almak için değil, sadece meraktan ya da vakit geçirmek için ürünlerini görüntüler. Kargo ayarları yaparken en çok satış getireceğini düşündüğün ülkeleri seçersen 500.000 görüntüleme hakkın bu ülkelere kullanılır. Dediğim gibi bu kanıtlanmış bir teori değil ama mantıklı ve denemeye değer.
Videoyu beğenmeyi ve dolar kazandıran içeriklerimi kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Hadi hemen şurada çıkan fotoğrafa tıklayıp abone ol. E-ticaret ile ilgili şu şahane oynatma listem de ilgini çekecektir. Sıradaki videoda görüşürüz. Bol kazançlar dilerim.